Sence bu evin satış fiyatı ne kadardır? Öncelikle şunu belirteyim, bu mülk Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yaklaşık 270 metrekare büyüklüğünde bahçeli bir dubleks. Emlak piyasasından uzak kalanlar için ufak bir kıyaslama yapalım. Muadili sayılabilecek ebatlardaki bu ev Çatalca'da ve bedeli tam 42 milyon Türk lirası. Üstüne biraz daha katar, bahçemde Türk kahvemi yudumlarım diyorsan bu ev ihtiyacını karşılar sanıyorum. Beykoz'da ve bedeli tam 47 milyon Türk lirası. Kuzey Tekinoğlu'nun ödediği bedellerden daha fazlasına gücü yetmeyecek olanlar için dönelim sorumuzun cevabına. Bu ev tamı tamına 4250 dolar. Yok hayır, kiralık değil, satılık fiyatı bu. Yani güncel kuru karşılığıyla 138.380 Türk lirası verirsen bu mülk senin oluyor. Nasıl mı? Dededen kalma tarlayı satmak konusunda akrabalarını ikna etmek için acele etme. Çünkü ben bu güzelim evin ardındaki sır perdesini araladıkça belki de fikrin değişebilir. Amerikan rüyası. Bizim ancak Amerikan filmlerinde görebildiğimiz o müstakil evler, rüyalarımızı süsleyen evler, o evlerin içinde yaşanan hayatlar. Şüphesiz getirdiği bağımsızlık ve huzur sebebiyle müstakil bir evde yaşamak pek çoğumuzun rüyalarını süsler. Peki nasıl oluyor da böylesi bir ev bu kadar düşük bir fiyata alıcı arıyor? Üstelik tam 1,5 yıldır. Merak etme çünkü bu hikayenin altından bir perili ev efsanesi ya da korkunç cinayetler falan çıkmayacak. Aslında her şey bir Amerikan rüyası olarak başlar. Detroit. Amerikan rüyasının içindeki rüya. Detroit, ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Kanada sınırında bir şehir. 1900'lü yılların başında adeta kendi sanayi devrimini yaşamış bir şehir. Otomotiv sektörünün palazlanmasıyla birlikte bir üretim merkezi haline dönüşen Detroit, pek çok otomobil firmasının merkezi haline gelir. Böylelikle şehir bir üretim merkezi olmaya başlar. Amerika gayri safi milli hasılasının %37'sini tek başına üreten bir şehir düşün. Bu Amerika kadar büyük bir ülkenin ekonomisinin 1/3'ini tek başına sırtında taşımak demek. Burası radyo, otomobil, tramvay gibi döneminde adeta altından daha değerli olan teknolojilerin üretim merkezidir. Giderek sanayi şehri haline gelen Detroit haliyle oldukça hızlı kalkınır. Yeni istihdam alanları açılır, şehre büyük bir kısmını güneyden gelen siyahi işçilerin oluşturduğu önemli bir göç yaşanır. Öyle ki 1950'deki nüfus sayımına göre şehirde 1.849.568 kişi yaşamaktadır. Detroit'te refah seviyesi oldukça yüksektir. Elbette yalnızca beyazlar için. Şehrin beyaz sakinleri ve siyasi liderler, siyahi Detroitlilerin mahallelerini bozacağına inanmaktadırlar. Bu sebeple beyazların yaşadığı mahallelere siyahların yerleşmesine karşı çıkarlar. İstihdamdaki eşitsiz fırsatlar siyah toplumun çoğunluğu için adaletsiz konut fırsatlarına da yol açmaktadır. Siyah toplum genel olarak daha düşük gelirler ve ayrımcı konut politikalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Haliyle şehirdeki daha düşük maliyetli ve daha düşük kaliteye sahip konutlarda yaşamaya zorlanırlar. Böylelikle siyah toplumun yaşayabileceği alanlar sınırlanır. Toplumun önemli bir kesimi gettolaştırılır. Beyazlar içinse her şey yolundadır. Bir arada bulunmak istemedikleri kesimden soyut, rüya gibi bir yaşam sürmektedirler. Sosyal ve kültürel imkanlar da buradaki zengin nüfusu memnun edecek düzeydedir. Ancak öyle beklenmedik bir şey olur ki Detroit'te hayat bir anda tersine dönmeye başlar. Taşı toprağı altın bu şehir adeta radyoaktif madde bulaşmış gibi kaderine terk edilmeye başlar. O görkemli kent bir harabeye döner. Cıvıl cıvıl sokaklar yerini ıssızlık ve tekinsizliğe bırakır. 1973. Sonun başlangıcı. 1973 petrol krizi bu otomotiv başkentinin başına bir zebani gibi çöker. Takvimler 15 Ekim 1973'ü gösterdiğinde petrol ihraç eden Arap Ülkeleri Birliği'nin Yom Kippur Savaşı'nda İsrail ordusuna destek veren ABD'ye kötü bir haberi vardır. Birliğe mensup üyeler bu desteğe karşılık olarak petrol ambargosu uygulayacağını ilan etmiştir. Birlik, ABD'ye ve savaşta İsrail'den yana tavır sergileyen diğer ülkelere artık petrol ihraç etmeyeceğini bildirir. Bununla beraber OPEC üyesi ülkeler, dünya petrol fiyatlarını yükselterek ülkelerine giren kaynakları artırmaya karar verirler. Gelişmiş ülke sanayileri petrole bağımlı olduğu için petrol üreticisi ülkelerin önde gelen müşterileri durumundadır. Petrol fiyatlarındaki şaşkınlık verici artışı, borsanın çöküşü de takip eder. 1929 krizinden beri yaşanan en vurucu küresel ekonomik kriz kapıyı çalmıştır. Bu kriz sadece fiyat artışlarıyla sınırlı kalmaz. Etkileri uzun yıllar devam edecek olan bir yıkımı başlatır. Durum böyle olunca otomobil piyasası yeni arayışlara girmek zorunda kalır. Amerika'nın klasik kocaman araçları çok fazla yakıta ihtiyaç duyduğundan ve petrol fiyatları alıp başını gittiğinden o hantal arabaların alıcısı hızla azalmaya başlar.
Peugeot, Volkswagen, Toyota, Mazda ve Honda gibi markaların satışlarında küçük oldukları ve o dönem çok daha az yakıt tükettikleri için patlama yaşanır. Dünyanın çoğu bu araçlara yönelmiştir. Amerikan halkı dahil. Detroit'in en önemli araba markası ve Amerikan arabalarının çoğunu üreten General Motors çok zor bir durumda kalmıştır. Haliyle çıkış yolları aramaya başlar. General Motors 1908 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş, Detroit merkezli bir şirkettir. Şu anda 37 ülkede araç üreten Chevrolet ve Cadillac gibi araba markalarının sahibi olan bir şirket. 77 yıl boyunca sürdürdüğü dünyanın en büyük otomobil üreticisi olma unvanını kriz sonrası Toyota'ya kaptırır. Detroit'i adeta kalkındıran bu markanın ayakta kalabilmek için bulduğu çözüm, Detroit halkı için pek de iç açıcı değildir. Şirket birçok ağır ve büyük modelin üretimini yavaşlatma kararı alır. Ardından daha ucuz üretim için fabrikalarını önce ham madde kaynaklarının yakınına, sonrasında da Asya ülkelerine taşımaya başlar. 1876 yılında Thomas Edison tarafından kurulan ve bir dönem Amerika'nın elektrik dağıtımını tek elinde tutan General Electric şirketi de General Motors gibi şehri terk eder. Terk ediş. Batan gemiyi önce fareler terk etmiştir. Büyük markalar gitmeye başlayınca şehrin zengin ve nüfuzlu kesimi de yavaş yavaş şehri terk etmeye başlar. 2 milyonu bulan Detroit nüfusunda dramatik bir düşüş yaşanmaya başlar. 2020'ye gelindiğinde şehir nüfusunun 3'te 2'sini kaybetmiş olacaktır. Nüfuzlu kesimin çoğu elini eteğini Detroit'ten çekince kalan son beyazlar da siyahilerin öfkesine maruz kalır. Yani çark tersine dönmüştür. Siyah halk bir zamanlar nimetlerinden mahrum bırakıldığı bu şehirde artık çoğunluktur. Yıllarca yürütülen adaletsiz politikalarla baskılanan ve ezilen halk için adeta intikam günü gelmiştir. Detroit artık beyazlar için bir cehennemden farksızdır. Şehir birikmiş bir öfkeden nasibini almaya başlamıştır. Nüfusun hızla azalmasıyla birlikte şehirde sosyal politikalar da sekteye uğramaya başlar. Okullar, hastaneler, kiliseler birer birer kapanır. İşsizlik ve yoksulluk had safhaya ulaşır. Ambulans, polis ve itfaiye gibi acil hizmetlere yapılan çağrılara yanıt süresi 1 saati geçmektedir. Sokak lambalarının 1/3'ünden azı çalışır durumdadır. Tüm bu etkenler suç oranlarındaki patlamayı kaçınılmaz kılar. Şehir adeta beyaz zenginler tarafından önce posası çıkarılıp sonra da terk edilmiş bir enkaza dönüşmüştür. Bu güvensiz ortam bozulmayı daha da körükleyerek şehirden kaçış havası yaratır. General Motors'un 2009'da iflasını istemesi de şehre son darbeyi vurur. Hayalet şehir. Detroit'in nüfusu 2022 verilerine göre 620 bin. Şehir günümüzde bunun gibi evlerle dolu. Terk edilmiş ve zamana karşı direnen yaklaşık 80 bin konut. Bir zamanlar içlerinde zengin beyazların aileleriyle birlikte yaşadığı ve anılar biriktirdiği evler. Kapı komşusu olmak istemedikleri işçilere şişirilmiş kredi politikalarını dayatanların evleri. Artık pek çoğu birer harabeyi andırıyor. Sahipleri bu güzelim evlerden adeta kaçarcasına uzaklaşmış. Şimdilerde bu evlerin çoğu evsizler için yuva. Evsizler gibi zaman da onlara pek nazik davranmamış olacak ki evlerin içi korku filmini andıran görüntülerle dolu. İşte bizim saray yavrumuz da onlardan yalnızca biri. İnsan düşünmeden edemiyor. 140 bin Türk lirası. Yıkıp yerine yenisini yapmak için bile oldukça düşük bir arsa bedeli. Ancak ne yazık ki oradaki evlerin bu kadar ucuz olmasının sebebi Detroit'in yaşadığı çürüme. Kimse orada yaşamaya cesaret edemediği için burada bir ev satın almak ölü bir yatırım olarak kabul ediliyor. Detroit bugün şehri tanımayan yabancılara şu uyarıların yapıldığı bir şehir durumunda. Aracınızda asla bir şey bırakmayın ve üzerinizde kesinlikle nakit para taşımayın. Tehlikenin boyutunu daha da somutlaştıralım. Detroit uzun yıllardır Amerika'nın en tehlikeli şehirleri listesinde başı çekiyor. Şehrin elbette her yeri bu kadar ürkütücü değil. Yalnızca şehir merkezinin yaklaşık 1 kilometrekarelik kısmı güvenli kabul ediliyor. Bu bölgede de üniversite öğrencileri ve plaza insanları yaşıyor. Anlayacağın şehir, kendi yarattığı canavar tarafından yutulmuşa benziyor. Anketlere ve araştırmalara göre Detroit'in güvenlik oranı sadece %2. Amerika'nın en kalabalık 4. şehriyken şu an içi boşaltılmış ve suça batmış bir şehir durumunda. Sonuç: ülke ekonomisi için bir dönem motor vazifesi gören Detroit, ABD'nin gücünün, zenginliğinin ve refah seviyesinin en güçlü simgesiydi. Şehir, 1950'li yıllarda otomotiv sanayisindeki hareketliliğin de etkisiyle en parlak günlerini yaşadı. Şimdilerde ise nükleer felaketten sonra terk edilen Pripyat'ı andırıyor. Şehirdeki boşluğun Boston nüfusunun tamamını içine alacak kadar büyük olduğu tahmin ediliyor. Şehir 18 milyar doları aşan borçları nedeniyle 2013 yılında iflasını açıkladıktan sonra adeta kalp masajıyla hayata döndürülmüş.
Şehrin görkemli günlerine yeniden kavuşmasını sağlamak için devlet destekli yüklü yatırımların yapılması planlanıyor. Ancak buralar eskiden dutluktu demek için can atan küçük yatırımcının varlığından söz etmek güç. Kim bilir, belki de şehir küllerinden doğar. Ancak en yüksekten en dibe battığı için toparlanması da zaman alacaktır. Bunun ne kadar süreceği ve nelere mal olacağı ise tam bir muamma. Peki sen her şeye rağmen burada yaşamaya cesaret edebilir miydin?